Herkese merhaba. Bugün sizlerle sadece Kehf suresindeki ayetleri pusulamız yaparak tarihin en derin ve en gizemli yolculuklarından birine çıkıyoruz. Dışarıdan hiçbir yoruma veya tefsire girmeyeceğiz. Sadece Kur'an ayetlerinin bize anlattığı o saf haliyle Hazreti Musa ve kendisine çok özel bir ilim verilmiş o gizemli bilge kulun akıl almaz yolculuğunu adım adım inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Tamam, hemen konuya dalalım. Ekranda gördüğünüz bu muazzam söz aslında her şeyin başladığı o sarsılmaz kararlılık anı. 60. ayette Musa'nın içindeki o inanılmaz bilgi arayışının net bir şekilde hissediyoruz. Hedefi çok net. İki denizin birleştiği o yere ulaşmak. Gerekirse yıllarca, hatta çok uzun zamanlar boyunca yürürüm diyor. Yani bilgeliğe ulaşmak için ne kadar büyük bir bedel ödemeye hazır olduğunu, o müthiş kararlılığı görüyoruz burada. Yolculuk başlıyor. Şimdi ilk adımlara bir bakalım. Musa ve genç yardımcısı yorulup devasa bir kayalığın dibinde dinlenmeye çekiliyorlar. İşte tam o sırada gerçekten çok ilginç bir olay yaşanıyor. Yemek için yanlarında taşıdıkları balık mucizevi bir şekilde canlanıp denizde yolunu bulup gidiyor. İşin garibi, genç adam bunu Musa'ya söylemeyi tamamen unutuyor. Yola devam edip de iyice acıktıklarında bu gerçek ortaya çıkınca Musa aniden duruyor. "İşte," diyor, "bizim aradığımız yer tam da orasıydı." Hemen kendi ayak izlerini takip edip geri dönüyorlar. Yani o kaçan balık aslında buluşma noktasını gösteren en büyük işaretti. Ve geri döndüklerinde o tarihi buluşma gerçekleşiyor. 65. ayet hikayemizin o kilit karakterini bilge kulu tanıtıyor bize. Dikkat edin, o sıradan bir insan değil, bizzat ilahi huzurdan özel bir rahmet ve doğrudan ilahi kaynaktan gelen, herkesin bilmediği çok özel bir ilim verilmiş ona. Musa'nın o kadar uzun yollar aşarak fellik fellik aradığı rehber işte karşısında duruyor. Peki, bu eğitim süreci nasıl işleyecek derseniz, işte burası çok kritik. Anlaşmanın şartları belirleniyor. Musa bu doğrudan bilgiyi öğrenmek için onun peşinden gitmek istiyor. Ama bilge kul son derece net bir uyarıda bulunuyor. "Sen benimle asla sabredemezsin. İç yüzünü bilmediğin bir şeye nasıl sabredeceksin ki?" diyor. Musa sabredeceğine dair söz verince o altın ve kesinlikle kırılmaz kural konuyor. "Bana uyacaksan ben sana anlatmadıkça yaptığım hiçbir şey hakkında bana asla soru sormayacaksın." Anlaşma tamam. Şimdi asıl olaylar başlıyor. Gelinin birinci sınava. Delinen gemi. Şu sahneyi bir hayal edin. Denizi geçmek için bir gemiye biniyorlar, denizdeler, güvendeler, her şey yolunda ve birdenbire bilge kul durduk yere o sapasağlam gemiyi delmeye, tahtasını sökmeye başlıyor. Düşünsenize, denizin ortasındasınız ve rehberiniz bindiğiniz gemiyi batıracak bir hamle yapıyor. Mantığın tamamen çöktüğü ve o korkunç paniğin başladığı an. Tabii ki Musa'nın o son derece insani, doğal ve aslında inanılmaz haklı görünen çığlığını duyuyoruz hemen. İnsanların hayatı tehlikede sonuçta. "İçindekileri boğmak için mi deldin bunu?" diyerek o en baştaki katı kuralı, yani asla soru sormama kuralını anında unutuyor ve itiraz ediyor. Gözünün önündeki bu eylem Musa'nın ahlaki yapısıyla o kadar şiddetli bir şekilde çatışıyor ki susamıyor. Bilge kul ise hiç istifini bozmuyor. O soğukkanlı hatırlatmayı yapıveriyor. "Ben sana demedim mi?" Musa hatasını anında fark ediyor, unuttuğunu söyleyerek yola devam etmek için özür diliyor. O kırılgan anlaşma şimdilik kurtuluyor ama sinirler gerçekten epey gergin. İkinci sınava geçiyoruz. Ve inanın bana işler burada çok daha trajik bir hal alıyor. Ayet bize bu saf ve sarsıcı gerçeği olduğu gibi aktarıyor. Yolda genç bir çocukla karşılaşıyorlar ve bilge kul o çocuğu oracıkta aniden öldürüyor. Yani bir gemiye zarar vermek nerede, masum görünen bir canı almak nerede? Olayın şoku ve bu eylemin akılla açıklanamaz hali, yolculuğun açık ara en karanlık noktasına ulaştıklarını gösteriyor bize. Musa, kelimenin tam anlamıyla dehşet içinde. Artık dayanması imkansız. "Tertemiz bir canımı öldürdün," diye haykırıyor. Hukuken ortada bir cinayet yokken, bir kısas durumu yokken atılan bu adım, dışarıdan bakan herhangi biri için kesinlikle korkunç bir olay. Musa, bir peygamber ve hukukun temsilcisi olarak, gözünün önündeki bu apaçık haksızlık karşısında doğal olarak sessiz kalamıyor. Ve işte kopma noktası. Bilge kul yine aynı serinkanlılıkla bir kez daha o uyarıya hatırlatıyor. Ama bu kez Musa kendi sınırlarının tamamen farkına varıyor ve ipleri aslında kendi elleriyle kesen o son resti çekiyor. "Eğer bir daha sorarsam
yolculuğumuz bitsin. Artık benim tarafımdan mazeretin sonuna geldin. Yani Musa kendine o son şansı veriyor. Üçüncü ve son sınav. Onarılan duvar. Şimdi gözünüzde canlandırın. İkisi de yorgun, aç susuz kalmışlar ve kasaba halkından yardım istiyorlar. Ancak kasabalılar inanılmaz kaba, onları misafir bile etmiyorlar. Bir lokma ekmek dahi vermiyorlar. Hal böyleyken Bilge Kul o kendilerine sırt çeviren kasabada yıkılmak üzere olan bir duvar buluyor. Ve hiçbir karşılık beklemeden kollarını sıvayıp o duvarı tamamen tamir ediyor. Düşünün, sizi kovan insanlara bedavaya, ücretsiz işçilik yapıyorsunuz. Musa bu kez pratik mantığına yenik düşüyor. Çok açlar. Kasaba onlara fena halde kötü davrandı. O haklı isyan yine ağzından dökülüveriyor. İsteseydin buna karşılık bir ücret alabilirdin. Yani en azından karnımız doyardı hem de bize bu kadar kötü davranan insanlara bedava iyilik yapmamış olurdun demek istiyor. Çok mantıklı, değil mi? Ancak bu sondu. O kırılmaz dediğimiz kural üçüncü kez bozuldu. İşte şimdi hikayenin gerçekten en ilginç noktasına geliyoruz. Anlaşma bitti, arkadaşlık burada sona eriyor ama ayetin şu kilit noktasına odaklanın, sabredemediğin olayların tevilini. Yani iç yüzünü. Bu şu anlama geliyor. Yaşanan o çılgınca olayların hiçbirisi aslında dışarıdan göründüğü gibi değildi. Tam bir kaos gibi duran her şeyin arkasında muazzam bir ilahi senaryo vardı. Ve perde şimdi aralanıyor. Geldik o büyük anlara, tevil, yani sırların açığa çıkışı. Olayların zahiri, yani dışarıdan görünen yüzüyle, batıni, yani iç yüzü arasındaki o devasa farkı nihayet öğreniyoruz. İlk olaya bakalım. Musa ne görmüştü? Gemiye zarar veren bir adam. Peki Bilge Kul'un bildiği gerçek neydi? Hemen ileride denizdeki tüm sağlam gemilere zorla, gasp yoluyla el koyan zalim bir kral vardı. Gemiyi kasten kusurlu hale getirdi ki o zalim kral bu gemiyi beğenip almasın ve o yoksul denizciler tek geçim kaynaklarını kaybetmesin. Dışarıdan bakıldığında zarar gibi görünen şey aslında muazzam bir koluma kalkanıydı. İşte bu kısım insan aklının sınırlarını nasıl zorladığını harika bir şekilde gösteriyor. Musa dışarıdan korkunç bir cinayet gördü. Ama ayetlerin bize doğrudan açıkladığı o olağanüstü bilgiye göre o çocuğun anne babası çok temiz, mümin insanlardı. Ancak çocuk büyüdüğünde onları isyana, azgınlığa ve inkar bataklığına sürükleyecekti. İlahi merhamet devreye girdi, o aileyi o karanlık gelecekten korudu ve onlara çok daha hayırlı, tertemiz bir evlat vermeyi irade etti. Yani insanın göremediği o geleceği ilahi ilim zaten önceden kurgulamıştı. Ve son olayımız, adaletsiz gibi görünen o bedava işçiliğin arkasında yatan gerçeğe bakın. O yıkılmak üzere olan duvar, kasabadaki 2 yetim çocuğa aitti ve hemen altında onlara ait bir hazine saklıydı. İşin en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Babaları çok iyi, salih bir insandı. Allah, sırf o salih babanın hatırına o yetim çocuklar büyüyüp güçlenene kadar hazinenin orada güvende kalmasını istedi. Duvar yıkılsaydı, hazine anında o açgözlü kaba kasabalının eline geçecekti. Tüm bu çarpıcı açıklamaların ardından Bilge Kul'un kurduğu bu son cümle her şeyi tam anlamıyla yerli yerine oturtuyor. Açıkça ilan ediyor. Bunları ben kendi aklımla, kendi irademle veya kişisel heveslerimle yapmadım. O sadece ilahi bir senaryonun, yaratıcının o kusursuz ve her şeyi kuşatan ilminin bir uygulayıcısıydı. Musa'nın bilmediği, peşinden giderek öğrenmeye çalıştığı o üstün, ledün ilmi tam olarak buydu işte. Sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Tıpkı Hazreti Musa gibi bizler de hayatımızda sadece olayların dış yüzünü görüyor ve o sınırlı aklımızla her şeyi ne kadar da çabuk yargılıyoruz değil mi? Kırılan bir hayal, kaybedilen bir iş, başımıza gelen ani bir sıkıntı, kim bilir belki de görünmez bir kraldan korunan bir gemi veya yetimler için onarılan bir duvar olabilir mi? Bildiklerimiz, bilmediklerimiz karşısında okyanusta gerçekten sadece bir damla. Sadece Kehf suresinin ayetlerine dayanarak hazırladığımız bu görsel incelemenin sonuna geldik. Düşünmeye, sorgulamaya ve o görünmez hikmeti aramaya devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.